Hiç durup kendine şunu sordun mu? Ben neden buradayım? Hayat neden var? Evren, sonsuzluk. Bunların içinde benim küçücük varlığım ne anlama geliyor? Bu sorular, çocukken gökyüzüne dikkatlice baktığımızda, içimize düşen o ilk kıvılcım gibi. Ve belki de o kıvılcım, felsefenin ta kendisi. Felsefe, sadece kitaplarda geçen kuru teoriler değil. O, hayatın tam kalbinde atan bir merak. Ne yediğimizden çok neden yediğimizi, neye inandığımızdan çok neden inandığımızı, nasıl yaşadığımızdan çok yaşamın kendisinin ne olduğunu sorgulayan bir yolculuk. Platon şöyle der: sorgulanmamış bir hayat, yaşamaya değmez. Ama belki de bu sözü tersinden okumak gerek. Sorguladığın anda hayat anlam kazanmaya başlar. Evrenin derinliğine baktığında her şey bilinmezlikle dolu. Zaman nasıl akıyor? Bilinç nedir? Ve biz bu sonsuz karanlığın içinde neden bu kadar farkındayız? Bu sorulara kesin cevaplar vermek kolay değil. Ama belki de önemli olan cevaplar değil, soruların kendisi. Çünkü soran bir zihin, yaşayan bir zihindir. Sorgulayan biri gerçekten var olmaya başlamıştır. Felsefe bizi sadece düşündürmez, aynı zamanda özgürleştirir. Toplumun, ailenin, dinin, siyasetin sana öğrettiği her şeyi alır ve sorar: peki, gerçekten böyle mi? Yaratılışı sorgulamak, Tanrı'ya karşı gelmek değildir. Aksine, varoluşun büyüsünü anlamaya çalışmaktır. Belki de Spinoza'nın dediği gibi, Tanrı, doğanın ta kendisidir. Ve doğayı anlamak, Tanrı'ya yaklaşmaktır. Kendini bilmek için evreni, evreni anlamak için kendini sorgulamalısın. Bu sebeple ki tasavvufta kendini bilen Rabbini bilir demişlerdir. Sen sadece etten, kemikten, düşünceden ibaret değilsin. Mevlana'nın da dediği gibi, sen yürüyen evrensin, büyük bir potansiyelle doğdun. Sen, milyonlarca yılın evrimsel birikimi, sonsuz olasılıkların içinden seçilmiş bir bilinçsin. Bu tesadüf değil. Ve şimdi sana bir soru. Son zamanlarda gerçekten düşündün mü? Gerçekten kendi zihnine girdin mi? Yoksa sadece yaşar gibi mi yapıyorsun? Unutma, felsefe sadece anlam arayışı değil, bir uyanış biçimidir. Ve belki de bu videoyu izliyor olman, o uyanışın ilk kıvılcımıdır.